Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İmam-ı Gazali'nin Eyyuhel Veled adlı eserini okuyoruz. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a mahsustur. Hayırlı son Allah'tan korkan, takva sahibi kullarındır. Salat ve selam, onun peygamberi Muhammed'e aleyhissalatü vesselam ve tüm ailesine olsun. İmam Şeyh Zeynüddin Hüccetül İslam Ebu Hamid Muhammed bin Muhammed el-Gazali'nin rahmetullahi aleyh ilk talebelerinden birisi uzun müddet onun hizmetinde bulunmuş. Onun yanında ilim tahsil ederek bütün ilimlerin derinliklerine vakıf olmuş. Bu arada şahsını güzel hasletlerle donatmıştı. Bu talebe bir gün tefekküre daldı ve aklına şu düşünceler düştü. Şüphesiz ki ben çeşitli ilimler okudum. Gençliğimi bu ilimleri öğrenmek ve toplamakla geçirdim. Şimdi bana düşen öğrendiğim ilimlerden yarın hangisini bana fayda vereceğini öğrenmek, kalbimde bana yoldaş olanı bilmek ve fayda vermeyeni de terk etmektir. Çünkü Allah, Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ım faydasız ilimden sana sığınırım buyurmuştur. Bu düşünce onun peşini bir türlü bırakmadı. En sonunda konuyu danışmak için Şeyh Hüccetül İslam İmam Gazali'ye rahmetullahi aleyh bir mektup yazdı. Bu mektupta hocasına bazı meseleler sordu. Nasihat ve dua isteyerek şöyle dedi. Her ne kadar şeyhin yazmış olduğu İhya ve diğer eserleri sorularımı cevaplandırıyorsa da amacım üstadın bana yazacağı birkaç sayfayı yanımda taşımak ve Allah Teala'nın izniyle hayatım boyunca onunla amel etmektir. Bu sebeple şeyhten bu ihtiyacımı giderecek bir risale yazmasını istirham ederim. Bunun üzerine İmam Gazali bu mektuba cevap olarak bu risale yazar. Allah en doğrusunu bilir. Ey oğul, çok değerli sevgili oğul, Allah Teala kendisine itaat üzere ömrü uzun etsin ve seni dostların yolundan ayırmasın. Gerçek nasihat, peygamberlik kaynağından yazılanlardır. Eğer onlardan nasihat almadıysan, benim nasihatlerime ne ihtiyacın var? Şayet onlardan bir şey elde edemediysen, söyle bana, bu kadar sene neyi tahsil ettin sen? Ey oğul, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine yaptığı nasihatlerin birisinde şöyle buyurmuştur. Allah'ın kulundan yüz çevirmesinin alameti, onun kendisini ilgilendirmeyen boş şeylerle meşgul olmasıdır. Eğer bir insanın ömrünün bir saati yaratılış amacının dışında geçerse, o kimse bu saati için uzun süre hasret ve pişmanlık çekecektir. 40 yaşına geçtiğin halde iyilikleri kötülüklerine galip gelmeyen kimse cehenneme hazırlansın. İlim ehline nasihat olarak bu yeter. Ey oğul! Nasihat kolaydır. Zor olan onu kabullenmektir. Çünkü nasihat nefsine uymaktan zevk alanlara acı gelir. Zira yasaklar insanların kalplerine daha sevimli gelir. Bu hal özellikle üstünlük taslamak ve dünya elde etmek için çabalayan ilim talebelerinde sık görülür. Onlar amel olmadan mücerret ilmin kendini kurtaracağını, amele ihtiyaç duymayacaklarını sanırlar. Bu düşünce felsefecilerin inancı olup yanlıştır. Hayret, onlar kişi ilmiyle amel etmeyince onun aleyhinde delil olacağını bilmiyorlar mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Kıyamet günde azabı en şiddetli olan kimse Allah Teala'nın kendisini ilmiyle faydalandırmadığı alimdir. Anlatılara göre Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh vefatından sonra rüyada görüldü. Kendisine ey Ebul Kasım durumun nasıl diye soruldu. Cüneyd bütün o süslü söz ve konuşmalar yok olup gitti. Yazdığı sözlerden hiçbir eser kalmadı. Bu arada faydasını gördüğümüz tek şey gece yarısı kalkıp Allah için kıldığımız birkaç rekatlık namazdır diye cevap verdi.
Ey oğul! Hayırlı amellerden uzak durma. Güzel hallerden de eli boş kalma. Şuna emin ol ki mücerret ilim insanın elinden tutmaya yetmez. Mesela bomboş bir arazide büyük ve korkunç bir aslan diğer silahlarıyla beraber yanında 10 tane de keskin Hint kılıcı bulunan cesur ve savaşçı bir adama saldırsa o adam ne yapmalıdır? Acaba bu yiğit adam elindeki silahları hiç kullanmadan o aslanın zararını def edebilir mi? Hiç şüphesiz adam harekete geçip elindeki silahlarını kullanmadan kurtulamaz. Aynı bunun gibi bir adam da 100.000 ilmi mesele okuyup öğrense fakat öğrendiği ile amel etmese bildikleri ona fayda vermez. Ey oğul! Yine örneğin eğer bir kimse yüksek ateş ve sarı humma hastalığına yakalanmışsa onun ilacı sekencebin, yani bu sirke ve baldan yapılan bir macun ve keşkaptır. Bu da arpa suyu. Hasta olan bu ilaçları kullanmadan iyileşemez. Nitekim şair şöyle der: 2000 rıtıl şarap tartsan içmedikçe sarhoş olmazsın. Sen de 100 sene ilim okusan ve 1000 kitap yazsan ilminle amel etmedikçe Allah'ın rahmetine mazhar olamazsın. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: İnsan için yalnızca çalışmasının karşılığı vardır. Her kim Rabbine kavuşmayı ümit ederse salih ameller işlesin. Artık işlediklerinin bir karşılığı olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Şüphesiz iman edip salih amel işleyenlere gelince işte onlar için bir ağırlanma yeri olarak Firdevs cennetlerinin konakları vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Onlar oradan hiç ayrılmak istemezler. Ancak tövbe ve iman edip salih amellerde bulunanlar başkadır. İslam dini 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve gücü yetenler için hacca gitmek. Ey oğul! İman dil ile söylemek, kalp ile tasdik etmek ve amel etmektir. Bunun yanında amel etmenin gerektiğini bildiren deliller sayılamayacak kadar çoktur. Her ne kadar cennete girmek Allah Teala'nın fazlı ve ihsanı ile olsa da bu Allah'a tam bir itaat ve ibadet ile hazırlandıktan sonradır. Çünkü Allah'ın rahmeti ilk edenlere yakındır. Şayet sadece iman etmekle cennete girilebilir denilirse bu doğrudur. Fakat ne zaman girilebilir? Acaba oraya ulaşabilmek için hangi engellerin aşılması gerekecektir? Bu engellerin ilki iman geçidir. Acaba kişi amelden yoksun olan imanını koruyabilecek mi? Koruyamayacak mı? Eğer kişi imanı koruyamazsa Allah esirgesin hüsrana uğrayan bir müflis olur. Bu konuda Hasan-ı Basri rahmetullahi şöyle demiştir: Allah Teala kıyamet günü mümin kullarına, ey kullarım cennet benim rahmetimle girin ve onun amellerinize göre bölüşün der. Ey oğul! Çalışmadan ücret alamazsın. Anlatıldığına göre İsrailoğullarından biri 70 yıldır Allah'a ibadet etmekteydi. Bir gün Allah Teala bu kulun durumunu meleklere göstermeyi murad etti. Meleklerinden birini onun yanına göndererek bu kadar ibadet etmesine rağmen cennete girmeye layık olmadığını bildirmesini istedi. Melek adamın yanına gelip bunu haber verince adam, bizler ibadet etmek için yaratılmışız. Bize düşen ibadet etmektir dedi. Melek bu cevabı alınca hemen döndü. Allah Teala meleğe kulum ne dedi diye sordu. Melek, ey Allah'ım onun ne dediğini sen benden daha iyi bilirsin dedi. Bunun üzerine Allah Teala, madem ki o bize ibadet etmekten vazgeçmedi, biz de iyilik ve ihsanımızla ondan vazgeçmeyiz. Ey melek deyip şahit olunuz ki ben o kulumu affettim buyurdu. Ey oğul! Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hesaba çekilmeden önce kendi nefislerinizi hesaba çekin. Amelleriniz tartılmadan önce onları bir de siz tartın. Ali radıyallahu anh demiştir ki, hiç çalışmadan cennete kavuşabileceğini zanneden
boş bir ümide kapılmıştır. Kendi çalışma ve gayretiyle cennete gireceğini zanneden de aldanmıştır. Hasan-ı Basri rahmetullahi amelsiz cenneti istemek günahlardan bir günahtır demiştir. Yine o hakikate ermenin alameti amel terk etmek değil, amelinden karşılık beklemeyi terk etmektir demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akıllı kişi nefsini hesaba çekip ölümden sonrası için hayırlı işler yapandır. Ahmak kimse ise nefsine uyduğu halde Allah Teala'dan boş beklentiler içinde olandır. Ey oğul! Nice geceler okuduğun ilimleri tekrar etmek ki kitaplarını mütalaa etmek için uykusuz kaldın. Uykuyu kendine haram ettin. Seni buna sevk edenin ne olduğunu bilmiyorum. Şayet bundan maksadın dünyalık kazanmak, onun metanından bir şeyler koparmak, makam ve mevkilerden elde etmek, yaşıtların ve akranların arasında üstünlük taslamak ise vay haline, yazık sana. Eğer bunun amacın Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği dini yaşatmak, ahlakını düzeltmek, kötüyü emreden nefsini yenmek ise müjdeler olsun sana. Şair ne kadar da doğru söylemiş. Gözlerin uykusuz kalması boşunadır. Senin yüzüne bakmak dışında. Gözlerin ağlaması da boşunadır. Senin ayrılığın dışında. Ey oğul! Dilediğin kadar yaşa, yine de öleceksin. Dilediğin kişi ise yine de ondan ayrılacaksın. Dilediğin kadar çalış, amel et, muhakkak onun karşılığını bulacaksın. Ey oğul! Kelam, münazara, tıp, şiir, katiplik, aruz, gramer gibi ilimleri tahsil ederek Allah Teala'nın rızasını kazanmanın dışında ömrünü tüketmekten başka eline ne geçti? Ben İsa Aleyhisselam'ın İncil'inde şunları yazılı olduğunu gördüm. Ölü tabuta konulup kabre götürülünceye kadar Allah ona 40 soru sorar. İlk sualinde, ey kulum, senelerce insanların baktıkları yüzünü hep yıkadın, temizledin. Fakat bir saat olsun benim baktığım yeri, kalbini temizlemedin. Halbuki Allah her gün senin kalbine bakar ve der ki, benim nimetlerimle kuşatılmış iken başkaları için mi çalışıyorsun? Böyle yaptığında sen gerçeği duymayan bir sağır olursun buyurur. Ey oğul! İlimsiz amel olamayacağı gibi amelsiz ilim de deliliğin ta kendisidir. Bugün seni günahlardan uzaklaştırıp itaat ve ibadete yönlendirmeyen ilim yarın da cehennem ateşinden uzaklaştıramaz. Bugün ilminle amel edip geçen günlerde yapamadığın hayırları yapmazsan yarın kıyamet günü ey Allah'ım bizi tekrar dünyaya geri döndür de sah ameller işleyelim diyenlerden olursun. Fakat orada sana ey ahmak sen zaten oradan geliyorsun denilir. Ey oğul! Gayretin ruhunu kemale erdirmek, nefsini yenmek ve bedenini ölüme hazırlamak olsun. Zira sonunda varacağın yer kabirdir. Kabir ehli seni acaba bize ne zaman katılacak diye beklemektedir. Onların yanına azıcık gitmekten sakın. Ebu Bekir Sıddık şöyle demiştir. Bu bedenler ya kuşların kafesi ya da hayvanların ahırıdır. Düşün, kendinin hangisinden olduğuna bak. Eğer bedenin kuşların kafesi gibi temiz ve uçmaya hazır ise o zaman Rabbine dön nidasını işitince cennetin en üst noktalarına ulaşıncaya kadar yükselirsin. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Muaz hakkında şöyle buyurmuştur. Sa'd bin Muaz'ın ölümünden Rahman'ın arşı sallandı. Yok eğer Allah korusun bedeni hayvan ahırına çevirip sadece yeme, içme, yatıp uyuma ve dinlenme ile meşgul olursan şu ayetteki kimselerden olursun. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da sapık ve sapkın bir haldedirler. Bu durumda dünyadan ölüp gittiğinde cehennemin bir çukuruna girmeyeceğini emin olma. Rivayet edildiğine göre Hasan Basri'ye bir bardak su verildi. Bardağı tutar tutmaz bayıldı. Ve bardak elinden düştü. Ayılınca kendisine ey Ebu Said sana ne oldu diye sorulduğuna şöyle dedi. Cennet ehline ne olur bize de o cennetteki suyunuzdan yahut Allah'ın size verdiği nimetlerden akıtın diye temennide bulup
yalvaracakları vakit aklıma geldi. Ey oğul! Sadece ilim yeterli olup hiç amel işlemeye ihtiyaç bırakmasaydı, Allah Teala'nın gecenin 2/3 geçince benden bir hacetinin görülmesi isteyen yok mu? Af dileyen yok mu? Tövbe eden yok mu? Çağrıları boş ve faydasız olurdu. Rivayete göre sahabeden bir topluluk Allah Resulüne Aleyhisselatü Vesselam Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah'tan radıyallahu anh bahsettiler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o ne güzel bir adamdır. Keşke geceleri kalkıp namaz kılsaydı buyurdu. Yine bir defasında sahabeden birine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey falan! Geceleri çok uyuma. Zira çok uyku kıyamet günü insanı fakir bırakır. Gider. Ey oğul! Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. Ayeti bir emirdir. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi. Ayeti bir şükürdür. Seherlerde Allah'tan bağış dileyenler içindir. Ayeti de bir zikirdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuşlardır. 3 ses vardır ki Allah Teala onları sever. Horoz sesi, Kur'an okuyan kişinin sesi, seher vakitlerinde istiğfar edenlerin sesi. Süfyan Sevri Allah ona rahmet etsin demiştir ki Allah Teala seher vakitlerinde esen bir rüzgar yaratmıştır. Bu rüzgar o vakitte yapılan zikir ve istiğfarları kendisine ulaştırır. Yine Süfyan şöyle der. Gecenin ilk yarısı olduğu zaman arşın altından bir melek Allah'a ibadet edecek olanlar kalksınlar diye seslenir. İbadet ehli kalkar ve Allah'ın dilediği kadar ibadet ederler. Gecenin yarısı olduğu zaman arşın altından bir melek geceyi ibadete geçecek olanlar kalksınlar diye seslenir. Bu kimseler kalkıp seher vaktine kadar namaz kılarlar. Seher vakti girdiğinde bir melek istiğfar edenler kalksınlar diye seslenir. İstiğfar ehli olanlar kalkarak Allah'tan af ve mağfiret dilerler. Ficir doğduğunda bir melek gafiller kalksın diye seslenir. Sabaha kadar uyuyanlar kabirlerinden dirilip kalkan ölüler gibi yataklarından kalkarlar. Ey oğul! Rivayet edildiğine göre Lokman Hekim oğluna yaptığı öğütlerden birinde ey oğlum! Seher vakitlerinde uyuyarak öten horozu kendinden akıllı kılmayasın demiştir. Şu şiiri söyleyen kimse ne kadar da güzel söylemiş. Gece ben uyurken daldaki güvercin aşkından ağlıyordu. Yalancıyım ben. Allah'ın evine yemin olsun ki. Eğer aşık olsa idim güvercinler geçemezdi. Ağlamakta beni. Kendimi aşık zannederim Rabbime. Oysa ki hayvanlar bile ağlarken ben ağlamıyormuşum. Ey oğul! İlmin özü ibadet ve itaatin ne demek olduğunu bilmendir. Bil ki ibadet ve itaat söz ve amel ile Allah'ın ve Resulünün emir ve yasaklarına uymaktır. Yani söylediğin, yaptığın ve terk ettiğin her şeyde İslam dinine uymaktır. Yapılan işin dine uyması gerekir. Mesela bayram ve teşrik günlerinde oruç tutman günahtır. Her ne kadar ibadet yapılmış gibi gözükse de yine çalıntı bir elbiseyle namaz kılman da günahtır. Dolayısıyla bizden istenen dinimize uygun amel etmektir. Ey oğul! Söz ve amelinle her zaman dine mutabık davranman gerekir. Zira İslamiyet'e uymadan yapılan her ilim ve amel sapıklıktır. Sana düşen bazı sufilerin cezbe hallerinde söyledikleri haddi aşan sözlere kalmamaktır. Çünkü bu yolda ilerlemek boş ve faydasız sözlerle değil, mücahede ederek riyazet kılıcı ile nefsin şehvetini kesip onun kötü arzu ve zevklerini öldürmekle olur. Şunu bil ki akla gelen her şeyi konuşan bir dil ile gaflet ve şehvetle dolu bir kalbe sahip olmak ilahi rahmetten mahrumiyetin belirtisidir. Eğer gerçek bir mücahede ile nefsini, kötü arzularını yok etmezsen kalbini marifet nuruyla diriltemezsin. Bil ki bana sormuş olduğun meselelerin bazılarını yazı veya söz ile cevaplandırmak doğru olmaz. Onları yaşayacak derecede ulaşırsan ne olduklarını anlarsın. Yoksa onları bu haline bilmen mümkün değildir. Çünkü bunlar zevk işidir. Tadılmadan anlaşılmaz. Tatlının tatlılığı, acının acılığı gibi ancak tadarak anlaşılan şeyleri
söz ile anlatmaya kalkmak doğru değildir. Bunlar tadılmadan bilinemez. Bu hususta anlatılan bir hikaye şöyledir. İktidarsız bir adam dostlarından birine gönderdiği bir mektupta kendisine cima etmenin lezzetini anlatmasını istedi. O da cevabında şöyle yazdı. Ben seni sadece iktidarsız biri olarak zannediyordum. Şimdi anladım ki sen hem iktidarsız hem de ahmak birisin. Çünkü cima ancak tadılarak zevki anlaşılan bir şeydir. Onu yaparsan tadını alırsın. Yoksa onu söz veya yazıyla anlatmak mümkün değildir. Ey oğul! İşte senin benden cevabını istediğin bazı sorular bu türdendir. Cevap verilmesi mümkün olan diğer bazıları ise İhya-ül-Müttin ve benzeri kitaplarımızda anlattık. Orada anlattıklarımızı hatırla. Biz onlardan bazılarına işaret ederek anlatmaya devam edelim. Ey oğul! Hakikat yolcusuna gereken 4 şey vardır. 1. Sahih itikat. Bu içinde bidat bulunmayan bir itikattır. 2. Nasuh tövbesi. Bu peşinden bir günah zilletine düşürülmeyen samimi tövbedir. 3. Hak sahiplerini rıza arz etmek. Öyle ki senden kimsenin bir alacağı kalmamalı. Sen de alacağı ve hesabı olan herkese helalleşmelisin. 4. Allah Teala'nın emrini yerine getirebilecek kadar din bilgisi. Sonra da seni kurtaracak kadar ahiret ilmi. Anlatına göre Şibli 400 hocaya hizmet etti ve onlardan ders aldı. O şöyle demiştir. Hocamdan 4000 hadis okudum. Sonra onlardan bir tanesini seçtim ve onunla amel ettim. Diğerlerine ihtiyacım kalmadı. Çünkü ben kurtuluşumu bu hadiste buldum. Öncekilerin ve sonrakilerin ilminin bu hadis içinde saklı olduğunu gördüğüm için onunla yetindim. O hadis Allah Resulü'nün aleyhisselam ashabından nakledilen şu hadistir. Dünyan için orada duracağın kadar çalış. Ahiret için orada kalacağın kadar çalış. Allah için ona ihtiyacın olduğu kadar çalış. Cehennem için ona sabredebileceğin kadar çalış. Ey oğul! Eğer bu hadisi gerçekten bilip anlarsan çok fazla ilme ihtiyacın kalmaz. Şimdi şu hikayeyi düşün. Hatem el-Esam Şakiki Belhi'nin Allah Teala her ikisine rahmet etsin talebelerinden biriydi. Bir gün Şakiki Belhi ona 30 senedir benimle sohbet ediyorsun. Bu zaman içerisinde de ne elde ettin diye sorar. Hatem el-Esam ben okuduğum ilimden 8 faydalı şey elde ettim. Onlar da bana yeter. Çünkü kurtuluşumun bunlardan olduğunu ümit ediyorum der. Şakik o 8 şey nedir diye sorar. Hatem el-Esam şöyle anlatır. Birinci fayda, ben mahlukata baktım ki onların her birinin aşık olduğu ve sevdiği birinin var olduğunu gördüm. O sevgililerden bazıları sevdiklerine ya ölüm hastalığına yakalanana ya da mezarın başına kadar eşlik ediyorlardı. Sonra onu tek başına bırakıp gidiyorlardı. Kimse onunla beraber kabre girmiyordu. Ben de düşündüm ve kendi kendime şöyle dedim. Kişinin en sevgili dostu kendisiyle beraber kabir çukuruna girip ona arkadaşlık edendir. Kabrinde bana dostluk yapacak hayırlı ve salih amellerden başka bir şey göremedim. Ben de kabrinde bana ışık olsun, benimle yoldaş olsun, beni yalnız başıma bırakmasın diye salih amelleri kendime sevgili edindim. İkinci fayda, ben gördüm ki insanlar arzu ve isteklerinin peşinden koşuyorlar. Arzularının emirlerini yerine getirmek için acele ediyorlar. Allah Teala'nın Rabbimin makamından korkan, nefsini kötü arzularından uzaklaştıranın varacağı yer cennettir. Naziat suresi 40 ve 41. ayetleri düşündüm. Kur'an-ı Kerim'de hak olduğuna inandım. Ben de nefsimin kötü arzularına muhalefet etmek için çalıştım. Onu terbiye etmek için kolları sıvadım. Bu mücadeleye nefsin Allah Teala'ya itaat edene ve ona boyun eğene kadar devam ettim. Üçüncü fayda, bütün insanların dünya malı toplamak için çırpındıklarını, sonra da onu ellerinde tutmak için çaba sarf ettiklerini gördüm. Allah Teala'nın sizin yanınızdakini tükenir, Allah katındakiler ise bakidir ayetini düşündüm. Ben de dünyadan elde ettiğim her şeyi Allah için harcadım ve onları Allah katında benim için ahiret azı olsun diye fakirlere ve muhtaçlara dağıttım. Dördüncü fayda, bazı insanların izzet ve şerefin akraba
ve kabilenin çokluğunda olduğunu zannedip bununla aldandıklarını gördüm. Bazıları bunu mal ve evladın fazlalığında olduğunu zannedip onunla iftar ediyorlardı. Bazıları da izzet ve şerefin insanların mallarını zorla alıp onlara zulmetmekte ve kan akıtmakta olduğunu sanıyorlardı. Bazıları ise bunun malı ve mülkü israf etmek, onu saçıp savurmakta olduğunu zannediyorlardı. Sonra muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, ona karşı en takva olanınızdır ayetini düşündüm ve takva ile amel etmeyi tercih ettim. Ben inanıyorum ki Kur'an hak ve doğrudur. Onların kıymetleri olarak düşündükleri şeyler ise boş ve geçicidir. 5. fayda, ben insanların birbirlerinin kötülüklerini, arkalarından gıybetlerini edip çekiştiklerini gördüm. Bunun sebebinin mal, makam ve ilimde birbirine karşı haset olduğunu tespit ettim. Ben de dünya hayatında onların rızıklarını aralarında biz paylaştırdık ayetini düşündüm. Anladım ki her şey ezelde Allah Teala tarafından taksim edilmiştir. Ben de hiç kimseye haset etmedim ve Allah'ın taksimatına razı oldum. 6. fayda, insanların bazı gaye ve maksatlarla birbirlerine düşmanlık ettiklerini gördüm. Allah Teala'nın gerçekten şeytan sizin düşmanınızdır, siz de onun düşmanını edinin ayetini düşündüm. Asıl düşmanın şeytan olduğunu, ondan başkasına düşmanlık beslemenin doğru olmadığını anladım. Ben de diğer insanları bırakıp onu düşman edindim. 7. fayda, gördüm ki insanlar azık ve maaşetlerinin temini için hırsla, gayretle çabalıyorlar. Hatta şüpheli ve haram şeylere düşmekten sakınmıyorlar. Kendilerini zelil ve hakir durumlara düşürüyorlar. Allah Teala'nın yeryüzünde yaşayan her canlının rızkı yalnızca Allah'a aittir ayetini düşündüm. Rızkımın Allah'a ait olduğuna ve onun rızkıma kefil olacağını yakinen anladım. Bundan sonra ben de Allah'a ibadetle meşgul oldum ve ondan başkasından ümidi kestim. 8. fayda, herkesin bir mahluka bağlandığını gördüm. Bazıları paraya, bazıları mal ve mülke ve bazıları da bir sanata ve mesleğe, bazıları da kendileri gibi insanlara bağlanıyorlardı. Allah Teala'nın kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü tayin etmiştir ayetini düşündüm. Ben de Allah'a güvendim. Ona tevekkül ettim. O bana yeter. O ne güzel vekildir dedim. Bu sözler üzerine Şakik-i Belhi Hatem'e Allah seni bütün işlerinde başarılı kılsın. Ben Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an-ı Kerim'i inceledim. Ve gördüm ki bu 4 kitap senin bahsettiğin 8 fayda üzerinde dönüyor. Kim bunlarla amel ederse 4 kitapta bulunanların tamamıyla hareket etmiş olur dedi. Ey oğul! Bu hikayeden de ne anlaşılacağı üzere senin çok fazla bilgiye ve uzun yıllar ilim tahsil etmeye ihtiyacın yoktur. Ey oğul! Şimdi sana hak yolcusuna lazım olan şeyleri neler olacağını açıklayacağım. Bil ki hak yolcusunun önünde terbiyesiyle ondaki kötü ahlakı çıkarıp yeni güzel ahlakı koyacak, onu yetişecek bir mürşide, rehbere ihtiyacı vardır. Terbiye mahsulünün olgun ve güzel olması için tarlasındaki dikenleri ve yabancı otları söküp atan çiftçisinin işine benzer. Hakikat yoluna girmek isteyen için onun başında kendisine Allah'a giden yolları gösterecek bir rehberinin olması gerekir. Çünkü Allah Teala kullarının kendi yoluna ulaştırması için peygamberler göndermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan ahirete irtihal edince yerine insanlara yol göstermeleri için halifeler bırakmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vekil olabilmek için öncelikle alim olmak şarttır. Fakat her alim vekil olmaya uygun değildir. Şimdi sana Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vekil olabilecek rehberin bazı alametlerini kısaca açıklamak istiyorum. Bunlar iyi bilinsin. Ta ki herkes mürşid olduğunu iddia etmesin. Gerçek mürşitte şu sıfat ve haller bulunur. Kamil mürşid dünya ve makam sevgisinden yüzünü çevirir. Tabi olduğu zatın silsilesi Allah sallallahu aleyhi ve selleme kadar ulaşır. Nefsini terbiye etmiştir. Güzel ahlak sahibidir. Az yer, az konuşur, az uyur. Çok namaz kılar, oruç tutar, sadaka verir. Ayrıca o basiret sahibi bir şeyhe tabi olarak sabır, dua, şükür ve tevekkül, yakin, kanaat
nefes huzuru, ağırbaşlılık, tevazu, ilim, sadakat, haya, vefa, vakar, sükunet ve temkinli olmak gibi güzel ahlakları kendisinde toplar. Bu kimse bu özelliklere sahip olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nurlarından bir nur olur, ona tabi olunması gerekir. İşte böyleleri kibrit-i ahmer, yani kırmızı kükürt gibi nadiren bulunur. Ey oğul, böyle bir mürşidi bulan ve onun tarafından kabul edilen kimseye müjdeler olsun. Böyle bir mürşidi bulan kimse zahiren ve batinen ona hürmet etmelidir. Zahiren hürmet derken onunla tartışmaması, hatalı olduğunu düşünse bile her konuda ona karşı çıkmamasını kastediyoruz. Namaz vakitleri haricinde önüne seccade sermemelidir. Bunu sadece namaz vakitlerinde yapmalıdır. Namaz bitince de seccadesini kaldırmalıdır. Onun huzurunda çokça nafile namaz kılmamalıdır. Gücün yettiği kadar şeyhinin emrettiği şeyleri yapmaya gayret göstermelidir. Zahirde dinleyip kabul ettiği şeyleri iç aleminde de kabul etmeli, fiili ve sözüyle inkara gitmemelidir. Nifaktan korkarak böyle bir durumdan sakınmalıdır. Eğer buna güç yetiremiyorsa içi ile dışı bir olana kadar mürşidinin yanından ayrılmalı, kötü kişilerle de arkadaşlık etmekten sakınmalıdır ki insanların ve şeytan cinlerin üzerindeki tesiri azaltsın. Bunu kalbinin ıslah olması ve şeytani lekenin üzerinden kalkması için yapmalıdır. Ve o her halükarda fakirli zenginle tercih etmelidir. Bil ki tasavvufun iki özelliği vardır. İstikamet ve insanlara karşı iyilikle muamele. Kim dinde istikamet üzerine olur, insanlara karşı da ahlakını güzelleştirip onlara karşı hilim ile muamele ederse o hakiki bir sufidir. İstikamet nefsinin arzu ve isteklerini yerine nefsinin kurtulması için feda etmek, yani onun kötü arzularını terk edip hakka tabi olmaktır. İnsana karşı iyilikle muamele etmek ise nefsinin isteklerini insanlara yüklemek değil, bilakis şeriata ters düşmediği müddetçe onların arzu ve isteklerini kendi nefsine yüklemektir. Ey oğul, bana sorduğun sorulardan birisi kulluğun hakkındaydı. Kulluğun temeli üç şeydir. Birincisi şer'i hükümleri korumak, ikincisi Allah Teala'nın taksimine ve kaza kadere razı olmak, üçüncüsü Allah Teala'nın rızası için nefsin rızasını terk etmek. Ey oğul, tevekkül hakkında sormuştun. Tevekkül Allah Teala'nın vaat ettiği şeyler hakkında inancın sağlam olmasıdır. Şunu bilmelisin ki bütün alem Yüce Allah'ın sana takdir ettiği her bir şeyi senden engellemeye çalışsalar buna güçleri yetmez. Yine bütün alem senin için takdir edilmeyen bir şeyi sana ulaştırmak isteler buna güçleri yetmez. Fayda ve zarar Yüce Allah'ın takdir ve kudretindedir. Ey oğul, İhlasın ne olduğunu sormuştun. İhlas bütün işlerini Allah için yapman, kalbinin insanların övgüsüne sevinmemesi ve onların yermelerine aldırış etmemesidir. Bil ki riya insanların seni övmesinden, yüceltmesinden kaynaklanır. Riya hastalığın ilacı şudur. İnsanları her şey gibi Allah'ın kaderine boyun eğmiş varlıklar olarak görmelisin. Ve onların aynen cansız varlıklar gibi sana ne rahatlık verebilecek ne de zorluk çıkarabilecek güçlerin olmadığını düşünmelisin. Bunu başarırsan eğer göstermiş yapmak hastalığından kurtulabilirsin. Şayet insanları güç ve irade sahibi olarak görürsen riya senin peşini hiçbir zaman bırakmaz. Ey oğul, geri kalan sorularından bazılarının cevabı kitaplarımda yazılıdır. Onların cevabını orada ara. Bir kısım sorularına cevap vermek ise yasaktır. Onların zamanı gelmeden anlatılması uygun değildir. Bildiklerine amel et ki bilmediklerin sana açıklansın. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim ki bildiklerini uygularsa Allah ona bilmediklerini de öğretir. Ey oğul, bugün sonra sana müşkül gelen anlayamadığın soru ve cevaplarını sadece kalp diliyle sor. Nitekim Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurmuştur ki eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Hızır Aleyhisselam'ın şu ayetteki nasihatı kabul et. Eğer bana tabi olacaksan ben sana söylemekçe
hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın. Acele etme. Bir şeyi zaman gelince zaten sen onu bilir ve anlarsın. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Size ayetlerimi göstereceğim. Acele etmeyin. Vakti gelmeden bana bir şey sorma ve şunu bil ki ulaşmak istediğin yere yürümeden asla varamazsın. Allah Teala bir ayetinde yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Ey oğul! Allah'a andolsun ki bu yolda yürürsen her konak yerinde birçok acayiplikler görürsün. Ama önce kendini feda etmelisin. Çünkü bu yolun başı kendini feda etmektir. Zünnun-i Mısri'nin öğrencilerinden birisine dediği gibi canını feda edebileceksen gel. Yoksa sufilerin yalan sözlerine aldırış etme. Ey oğul! Sana 8 öğüdüm var. Bildiklerinin kıyamet gününde senin aleyhinde şahitlik yapmaması için bu öğütlerimi dikkate almalısın. İlk 4'ü kaçınan, diğer 4'ü ise yapman gereken hususlarla ilgilidir. Kaçınman gerekenler şunlardır. Birinci öğüt. Elinden geldikçe bir konu hakkında herhangi biriyle tartışma. Çünkü tartışma çok kötü sonuçlar doğurabilir. Ve genellikle zararı faydasından çoktur. Herhangi bir meselede doğruların ortaya çıkması ve saklı kalmaması için herhangi biri veya birileriyle tartışabilirsin. Buna itiraz olmaz. Ancak tartışırken iki şeye dikkat etmelisin. Senin için kimin dilinden olursa olsun doğruların ortaya çıkması amaçlanmalıdır. Bir de tartışmanın kalabalıklar önünde değil, tenha yerde yapmalısın. Şimdi sana faydası çok olan bir husustan bahsedeceğim. Bil ki problemli konuları sormak, sorunun kalbinin hasta olduğunun belirtisidir. Ve o kişinin doktora görünmesini gerektirir. Böyle birisinin bu tür sorularına ancak onun kalbinin iyileşmesine çalışmakla cevap verilebilir. Bu şekilde kalpleri hasta olan kimseler cahillerdir. Onları tedavi edecek doktorlar ise alimlerdir. Yarım alim cahilleri tedavi etmekte yetersiz kalır. Gerçek alim de her cehalet hastasını tedavi edemez. Tedavi etmesi için ilk önce hastanın sağlığına kavuşmayı ve iyileşmeyi istemesi gerekir. Eğer bir kimsede cehalet hastalığı kronikleşmiş ve artık hiçbir tedaviye yanıt vermiyorsa, doktorun yani alimin yapacağı hiçbir şey yoktur ve her şeye rağmen bu hastayı tedavi etmeye çalışmak ise vakit kaybından başka bir şey değildir. Bil ki 4 çeşit cehalet hastalığı vardır. Yalnızca bir çeşit tedavi edilirken diğer 3'ü ne yapılırsa yapılsın iyileştirilemez. İyileştirilemeyecek olan cehalet hastalıklarından ilki sadece kıskançlık ve kininden dolayı sorular soran ve yerli yersiz eleştirilerde bulunanların hastalığıdır. Sen bu tür insanlara ne kadar güzel, açık ve doğru cevaplar versen de onlar bu cevaplarını kabul etmez. Etmedikleri gibi kıskançlık ve kinleri de arttıkça artar. Bunlara karşılık yapılması gereken onlara cevap vermemektir. Şairin dediği gibi tüm düşmanlıklar bir gün muhakkak biter ama hasetten düşmanlık yapanın ki asla bitmez. Sana düşen bu gibi kimselerden yüz çevirmen ve onları hastalıklarıyla baş başa bırakmandır. Allah Teala şöyle buyurur. Artık sen bizim zikrimize sırt çeviren ve dünyaya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. Haset edenler konuştuğu ve yaptığı bütün işlerle kenarda biriktirmiş oldukları güzel amellerini yakıp yok ederler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurmuştur. Ateşin odunu yakıp kül ettiği gibi hasetle yapılan iyilikleri öylece yakar. İkincisi hastalığı ahmaklığından dolayı olan kimsedir. Böyle kimselerin hastalığı da tedavi olmayı kabul etmez. Bu kimseler hakkında İsa Aleyhisselam şöyle demiştir. Ben Allah'ın izniyle ölüleri diriltmekte bir zorluk çekmedim. Fakat ahmakları tedavi etmekten aciz kaldım. Bu gibi kişiler az bir zaman ilimle meşgul olmuş, akli ve nakli ilimlerden bir şey öğrendikten sonra ömrünün tamamını ilmi öğrenmek ve öğretmekle geçiren büyük alimlere ahmakça sorular sorarlar ve itirazlar ederler. İşte bu ahmak kişiler ilimden bir şey bilmezler. Aynı zamanda kendilerinin bilmediği meseleleri büyük alimlerin de bilmediğini zannederler. Bu kadarcık hakikati bilmekten aciz olanın soruları elbette ahmaklığından kaynaklanır.
onların sorularıyla meşgul olmamak gerekir. Üçüncüsü, bu kişi gerçeği bulmak için danışıyor. Büyüklerin sözlerinden anlamadıkları kendi anlayışındaki kusurundan sayıyor. Sorularını istifade etmek için soruyor. Fakat anlayışı kıt, ahmak biri hakikati bir türlü idrak edemiyor. Aynı şekilde onun da sorusuna cevap vermekle meşgul olmak gerekmez. Bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biz peygamberler topluluğu insanların anlayışlarına göre konuşmakla emrolunduk. Dördüncüsü, tedavi edilebilen cehalet hastalığıdır. Bu gerçeği öğrenmek için danışan akıllı ve anlayışlı biri olup haset, öfke, şehvet ve makam sevdasına mağlup olmayan kimsedir. O doğru yolu aramaktadır. Soru ve itirazlarını inkar, inat ve imtihan olsun diye yapmaz. İşte bu kimsenin hastalığı tedavi olmayı kabul eder. Onun sorularıyla meşgul olmak caiz, hatta vaciptir. İkinci öğüt, vaaz vermekten ve nasihat etmekten uzak durmalısın. Çünkü bunda sakınılması gereken çok büyük afetler vardır. Söyleyeceğin şeyle önce kendini amel et, sonra insanlara nasihatte bulun. Allah Teala'nın İsa'ya aleyhisselama vahyettiği şu sözü düşün. Ey Meryem oğlu, önce kendine vaaz et. Eğer yaptığın vaazı kendin kabul ediyorsan başkalarına da anlat. Yoksa Rabbinden haya et. Eğer sana vaaz işi verildi ise şu iki kötü huydan sakın. 1. Konuşma, tabir, işaret ve şiirlerinde anlaşılması zor, yorucu ifadelerden sakın. Çünkü Allah Teala yapmacık söz ve davranışlarda bulunanları sevmez. Haddi aşacak kadar külfete, zorlamaya girmek, kişinin içinin harap olduğuna ve kalbinin gaflet içinde bulunduğuna işaret eder. Hatırlatma ve uyarmanın manası kula ahirette karşılaşabilecekleri cezayı ve Yüce Rabbin hizmetindeki kusurlarını hatırlamaktır. Ayrıca boş şeylerle uğraşarak tükettiği ömrünün, önündeki son nefes anını, ölüm meleğinin ruhunu alacağı zamanki durumunu, Münker ve Nekir'in sorularına cevap verip veremeyeceğini düşündürmek de bu hatırlatmanın içine girer. Yine kulun kıyameti düşünmesi, onun dehşetli anlarını hatırlayıp kederlenmesi, Sırat köprüsünden selametle geçip geçemeyeceğini veya cehennemin en derin yerine düşme tehlikesini ürpermesi ve uyanması içindedir. Bu gibi düşüncelerin hatırlanması kulun bir telaş içinde olması demektir. İşte cehennem ateşinin, galeyanı ve ahiretteki diğer dehşetli hallerin gözünün önüne getirilmesine tezkir, hatırlatma denir. Vaaz ise bunların insanlara bildirilmesi, onların da bu şeylerden haberdar olup kusurlarını anlamaları için uyandırılmasıdır. Vaazın hedefi insanların Allah'a itaat ve ibadetin dışında tükettikleri boş zamanlarına pişman olup geçmişte yapmadıkları hayırlı işleri, güçleri yettiği kadar yapmaya çalışmaları için ileride karşılaşacakları sıkıntı ve musibetlerle onları korkutmak, onlara cehennem ateşine düşen kimselerin oraya düşmeye sebep olan ayıp ve kusurlarını göstermektir. Diyelim ki sel bir adamın evini o kadar yaklaşmış ki neredeyse ev yutacak. Sen de telaşla onları uzaklaşsın diye uyarıyorsun. Şimdi söyler misin? Senin yutacağı evin sahibine uyarırken süslü püslü cümleler kurmaya ve edebiyat yapmaya mı kalkışırsın? Tabii ki hayır. İşte vaaz verenin hali de böyle olmalı. Ve boş şeylerden kesinlikle uzak durmalıdır. Vaazındaki amacın insanlara bu meclisi ne güzel bir yerdir dedirtmek, onları etrafına toplamak, onları aşık edip yaka paça yırttırmak olmamalıdır. Bu tür işlerin tamamı dünyaya meyletmektir. Bu da gafletten ileri gelir. Sana gereken bütün azim ve gayretinle insanları dünyadan ahirete, günahtan itaate, hırstan zühte, cimrikten cömertle, kibirden takvaya davet etmek olmalıdır. Onlara ahireti sevdirip, dünyadan nefret ettirmeli, ibadet ve zühd hakkında onları bilgilendirmelisin. Zira çoğunlukla onların tabiatında dinin yolundan sapmak ve Allah'ın razı olmayacağı şeylerle uğraşmak ve kötü ahlaka bulaşmak vardır. O halde sen onların kalplerine Allah korkusunu bırak ve karşılaşacakları o korkutucu akıbet ile onları korkut yeter. Umur ki bu korku ile onların işlerindeki kötü sıfatlar değişir. Zahirdeki amelleri düzelir.
Allah'a olan itaatlerinde hırs ve rağbet göstermeye başlarlar ve işledikleri günahları terk ederler. İşte vaaz ve nasihat takip edilmesi gereken yol budur. Bu şekil üzerine olmayan her vaaz söylene ve dinleyene vebaldir. Hatta kötü vaizler hakkında onlar insanları yoldan çıkarıp helak eden birer şeytandır denilmiştir. Bu gibi kişilerden uzaklaşmak gerekir. Zira onların insanları dinden soğuttuğu kadar şeytan soğutamaz. İdarecilerin insanları dinden soğutan bu tür vaizleri görevlerinden almaları ve onlara engel olmaları gerekir. Üçüncü öğüt. Terk etmen gereken şeylerden üçüncüsü, sultanlara ve siyaset adamlarına karışmaman ve onlarla fazla görüşmemendir. Çünkü onlarla görüşmede, oturup kalkmada ve onlara iç içe olmakta büyük sıkıntılar var. Diyelim ki onlarla beraber olmaya mecbur kaldın. Bu durumda onları asla övmemelisin. Çünkü Allah Teala bir fasık veya zalim övüldüğünde gazaba gelir. Ayrıca kim ki zalim ve fasık idarecilerin uzun ömürlü olması için dua ederse bilsin ki bu duasıyla yeryüzünde Allah'a karşı gelinmesine razı olmuştur. Dördüncü öğüt. Terk etmen gereken şeylerin dördüncüsü, helal olduğunu bilsen dahi idarecinin verdiği hediye türü şeyleri kabul etmemendir. Çünkü onlardan bir şeyler beklemek dine zarar verir. Zira bu onlara yağcılık yapmaya, kendilerine yapmacık övgülerde bulunmaya ve onların zulümlerine ortak olmaya neden olur. Bunun hepsi dinde zarardır. Bunun en ufak zararı şudur. Sen onlardan hediye ve bağış türü şeyler kabul edip dünyalarından faydalandığın zaman onları seversin. Kim birini severse elbette onun uzun yaşamasını ister. Zalimin uzun yaşamasını istemek, Allah'ın kullarına zulüm yapılmasını ve alemin harap olmasını istemek demektir. Bir insanın dinine ve akıbetine bundan daha zararlı ne olabilir? Şeytanın bu konudaki hile ve tuzaklarından sakın. Ama onun sözüne kanma. Hediye alma konusunda bazı insanların sana söyleyecekleri şeylere de aldanma. Onlar sana en iyisi sen bu paraları onlardan al, fakir ve miskinler arasında paylaştır. Nasıl olsa onlar bu paraları kötü işlerde harcayacaklar. Senin o paraları alıp fakir insanlara dağıtman daha hayırlıdır derler. Bütün bu sözler birer hiledir. Şeytan bu gibi vesveselerle birçok kişinin kellesinin vurulmasına sebep olmuştur. Biz bunları İhal-i Bittin adlı kitabımızda anlattık. Bu konulara oradan bak. Yapman gereken diğer 4 öğüde gelirsek. 5. öğüt. Emrin altında bulunan kimselerin sana karşı nasıl hareket etmelerini istiyorsan sen de Allah Teala'ya karşı öyle hareket etmelisin. Sen bazılarının efendisiyken nasıl bir muamele görmek istiyorsan gerçek efendi olan Allah'a karşı bizzat kendin de o muameleyi göstermelisin. 6. öğüt. İnsanlara karşı tüm işlerini onların sana yaptıkları takdirde nefsinin hoşuna gideceği şekilde yap. Zira kişi kendisi için sevdiği insanlar için de sevmekçe tam bir imana sahip olamaz. 7. öğüt. Sana gereken şudur ki okuduğun ve nice kereler mütalaa ettiğin ilimler kalbini düzeltip ahlakını güzelleştiren ilimlerden olsun. Mesela eğer sen ömründe sadece bir haftanın kaldığını bilsen, bundan böyle fıkıh, ahlak, usul, kelam ve buna benzer ilimlerle meşgul olmazsın. Çünkü bu vakitten sonra bu ilimlerin sana fayda vermeyeceğini bilirsin. Hemen kalbin Rabbi ile hukukunu kontrol eder, nefsinin sıfatlarını tanımaya çalışır, dünya ile alakalarını kesip nefsini kötü huylardan temizlemeye ve Allah Teala sevgi ve kulluk ile meşgul olmaya başlarsın. Güzel vasıflarla bezenmeye çalışırsın. Halbuki kulun üzerinden geçen her gün ve gece içinde ölmesi mümkündür. Öyleyse insan niçin faydalı işlere bir an evvel yönelip boş işlerden elini çekmiyor? Ey oğul! Benden dinleyeceğin bir başka söz daha var. Eğer onu iyi düşünürsen gerçekten kurtuluş bulursun. Şayet bir sultan sana bir hafta sonra seni vezir olarak seçeceğini haber verse, iyi biliyorum ki sen bu müddeti içerisinde her şeyi bırakır,
Sultanın gözüne takılabilecek ev, yatak, beden, elbise neyin varsa hepsine bir çeki düzen vermeye çalışırsın. Sana işaret ettiğim şeyleri iyi düşün. Zira sen anlayışlı birisin. Akıllı olana tek bir söz dahi yeter. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü devamlı göz önünde bulundur. Doğrusu Allah sizin için, sizin dış görünüşlerinize ve yaptıklarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve niyetlerinize bakar. Eğer kalbin hallerini bildiren ilimleri öğrenmek istersen, İhal Ulum ve diğer eserlerime bak. Kalp ilmi herkesin öğrenmesi gereken farz-ı ayn bir ilimdir. Diğerleri ise Allah'ın farz kıldığı şeyleri eda edebilecek kadar hariç farz-ı kifayedir. 8. öğüt, sana bir iletecek azıktan fazlasını saklama. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ancak bu kadarını saklardı. Nitekim o şöyle demiştir. Allah'ım Muhammed ailesinin aleyhisselam rızkını yeterli kıl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bir senelik rızkı bütün hanımlar için değil, sadece kalplerinde zayıflık olduğunu bildiği hanımlar için hazırlıyordu. Sağlam bir inanca sahip olduklarını bildiği hanımlara ise bir günlük veya yarım günlük yiyecekten daha fazlasını hazırlamıyordu. Ey oğul! Buraya kadar senin istediklerini yazdım. Sana düşen bunlarla amel etmen, beni hayır dualarında unutmamandır. Sorduğun duaya gelince onu da sahih hadislerde ara. Şu duayı da her zaman özellikle namazların arasında oku. Allah'ım senden nimetinin tamamını, günahlardan korumanın devamını, her şeyi kuşatan rahmetini, beden ve din afeti, güzel ve hoş bir yaşantı, ömrün saadetlisini, ihsanın tamamını, nimetlerin bütününü, en güzel ihsanlarını, lütfunun en yakın olanını istiyorum. Allah'ım bizimle beraber ol, bizi terk etme, ömrümüzü saadetle sona erdir, umduklarımız gerçekleşir, sabah akşam bizleri afetten ayırma, rahmetine ulaşacağımız yer kıl, affını günahlarımızın üzerine dök, bize ayıp ve kusurlarımızı düzeltmeyi ihsan eyle, takvayı bize azık et, bütün gayretimizi dinin için yap, sana dayandık, sana güvendik. Allah'ım bizleri doğru yolda sabit kıl. Kıyamet günü bize pişmanlık verecek şeylerden dünyada bizleri koru. Günahlarımızın ağırlığını bizlerden hafiflet. Bizleri salihlerden yaşantısı ile rızıklandır. Kötü insanların kötülüklerini bizlerden uzaklaştır. Bizi, anne ve babamızı, kardeşlerimizi ve dostlarımızı rahmetinle cehennem ateşinden koru. Ey aziz, gaffar, kerim, settar, alim, cebbar Allah. Allah ey Allah. Rahmetinle dileklerimizi kabul et. Ey merhamet edeceğin en merhametlisi, ey evvellerin en evveli ve ahirlerin ahiri ve ey hakiki kuvvet sahibi. Ey yoksullara merhamet eden, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, ibadet edilmeye layık senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hiç şüphesiz ben kendi nefsime zulmedenlerden oldum. Allah'ın salat ve selamı Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a, onun ailine ve ashabının tümüne olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Velhamdülillah Rabbil Alemin.